Herkese merhaba. Bugün aşırı pratik ve çok lezzetli bir çorba tarifiyle karşınızdayım. Annem bu tarifi yıllar önce Edirne'de öğrenmişti. Instagram'da da gördükten sonra şu anki versiyonuyla tekrar bir yapalım dedik. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir çorba arkadaşlar. İçerisine koyduğumuz malzemelerle lezzeti çok üst seviyelerde, çok üst noktalarda bir çorba oldu. Hemen tarife başlıyorum. Gördüğünüz gibi 1 adet soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum ve 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını uygun bir tencerenin içerisine ilave ettikten sonra üzerlerine soğanları koyuyorum. Biz zeytinyağı kullandık ama siz isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 adet havucu rendenin küçük kısmıyla rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi minicik minicik oldular. Onları da soğanın üzerine koyuyorum ve kavurmaya başlıyorum. Altı ne çok kısıktı ocağın arkadaşlar ne de çok açıktı. Soğan ve havucun yanmaması için orta ayarda bir ateşte kavurmaya başladık. Kaşıkla önce şöyle güzelce bir karıştırdım. Bakın görüyorsunuz, ara ara da yanmasın diye yine karıştırmaya devam ettim. Şimdi de çorbamızın esas starını doğramaya geldi sıra. Elimde gördüğünüz gibi bir tutam kadar ıspanak var. Siz bunu kişi sayısına göre çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. Ispanakları bir gün önceden güzelce yıkadık, çamurundan arındırdık ve tertemiz şekilde olduktan sonra doğramaya başlıyorum. Görüyorsunuz, minik minik doğruyorum arkadaşlar. Olabildiğince küçük doğramaya gayret edin. Çorbanın içerisinde daha güzel dursun. Büyük parçalar olursa çok güzel durmayacaktır. Bunu da pişmesi açısından söylemiyorum. Ispanak her türlü zaten çok çabuk pişen bir sebze. Küçük küçük çorbanın içerisinde daha estetik durur diye söylüyorum. Soğan ve havuç güzelce kavrulduktan sonra doğradığım ıspanakları ilave ediyorum. Arkadaşlar bunu da kavurmaya başlıyorum. Zaten kavurduktan sonra biliyorsunuz ıspanaklar hemen sönüyorlar. Ispanaklar sönene kadar yaklaşık 5 dakika kadar kavurmaya devam ediyorum. Yine ara ara karıştırırsanız yanmasını engellersiniz. Bazı ocaklar daha çabuk pişiriyor arkadaşlar. Bazıları daha geç pişiriyor. Siz ocağınızın ne kadar sürede pişireceğini bildiğiniz için ona göre ayarınızı yaparsınız. Dikkatli olursunuz. Bakın burayı hiç kesmeden gösteriyorum. Ispanaklar çabucak kavruldular. Şimdi üzerine suyunu ilave edeceğiz. Kullanacağınız malzemenin miktarına göre suyunu ilave edersiniz. Biz 1,5 litre su kullandık arkadaşlar. Zaten çorbanın yapım aşamalarını gördükçe ne kadar eklemeniz gerektiğini ya da ne yapmanız gerektiğini size anlatacağım. Genelde çorba videolarımda biz daha sulu çorba seviyoruz diyorum arkadaşlar. Ona göre de ben tekrar su ilavesi yaptım. Kullandığım su sıcak su değildi. Normal çeşme suyuydu arkadaşlar. Dilerseniz sıcak su da ilave edebilirsiniz. Suyunu ilave ettikten sonra altını açtık ve kaynamaya bıraktık kapağını kapatarak. Su gördüğünüz gibi güzelce kaynadı. Altını kıstık. Ispanaklar pişene kadar da pişmeye devam edecek. Bu aşamada yine altı çok kısık değil ama çok açık da değil. İkisinin ortası. Şimdi çorbamızın terbiyesini yapıyoruz. 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt ve 2 yemek kaşığı un kullandık. Dilerseniz unu 1 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un kullanınca daha koyu kıvamlı bir çorbamız oldu arkadaşlar. Dediğim gibi siz daha koyu istemezseniz 1 yemek kaşığı tercih edebilirsiniz. Zaten göreceksiniz birazdan koyduktan sonra terbiyemizi. Yaklaşık 15 dakika kadar çorba kaynadı. Güzelce pişti bütün malzemeler. Şimdi çorbadan bir miktar alıyorum, bir kepçe kadar ve terbiyenin içerisine koyuyorum ki bir anda çorbanın içerisine atarsak kesilme yapmasın. Hemen bunu hızlıca karıştırıyoruz. Terbiyeyi karıştırmazsak ve direkt çorbanın içine koyarsak dediğim gibi kesilecektir arkadaşlar. Böyle de bir şey istemiyoruz. Terbiye ılıdı. Şimdi hemen çorbanın içerisine koyuyoruz. Bakın görüyorsunuz, karıştırmaya devam ediyoruz. Gayet güzel kıvamlı bir çorbamız oldu. İçindeki ıspanakların güzelliğine, havucun güzelliğine bakar mısınız? Burada kasenin içinde kalanları da böyle bir kepçe yardımıyla yine dökmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kullandığımız malzemeler israf olsun istemeyiz. Terbiyeyi koyduktan sonra arkadaşlar karıştırmayı bırakmıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar da yine kaynamasını bekliyoruz. Ara ara yine karıştırmaya devam ediyoruz. 5 dakikanın sonunda terbiye kaynadıktan sonra da artık çorbanın altını kapatabiliriz. Koyu kıvamlı bir çorbamız oldu. Az önce de söyledim. Dilerseniz 1 yemek kaşığı un kullanabilirsiniz. Ona göre de su miktarını az koyarız.
Biz üzerine biraz daha su ekledik. Bakın görüyorsunuz, karıştırmaya devam ettik. Çorba artık kaynamaya başladı. Hemen tuzunu ilave ediyoruz. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettik. Siz damak zevkinize göre ilave edersiniz tuz miktarını. Tuzunu da karıştırdıktan sonra artık çorbamızın altını kapatıyoruz ve üzerine yakacağımız yağ sıra geliyor. 1 yemek kaşığının yarısı kadar, nasıl kullanmak isterseniz, fazla da olabilir, tereyağını gördüğünüz gibi eritmeye başlıyoruz. Tereyağı eridikten sonra dilediğiniz miktarda pul biber ya da toz biber, artık ne varsa evinizde onu kullanabilirsiniz. İçerisine ilave ediyoruz. Çok az karıştırdıktan sonra hemen altını kapatıyorum tereyağın. Ve hemen sıcak haliyle tereyağını çorbanın üzerine döküyorum. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Zaten şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar, çorbanın tadını size nasıl tarif edebilirim gerçekten bilmiyorum. Alttan havucun o tatlı tadı geliyor. Soğanın o karamelize tadı, ıspanağın o güzelliği, terbiyeden gelen ayrı bir tat ve en sonunda pul biberin hafif acılığı vurunca çok ama çok güzel bir çorba ortaya çıktı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Telefondan izleyenler lütfen videoma hype puanı vermeyi unutmayın. Herkese iyi günler.